Merhaba canlarım, Himalaya Örgü Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'de ve dünyadan beni takip eden tüm kardeşlerime merhaba diyorum. Evet canlarım, yine sizlere böyle güzel, farklı bir patik modeliyle, yani daha doğrusu bot, patik de değil, bot modeliyle geldim. Farklı bir model oldu. Kış günlerinde sıcacık giyebileceğimiz ve çok da kolay hemen örebileceğimiz güzel bir patiğimiz oluştu bu şekilde. Buraya kendi rengi tonundan sakallı ip dediğimiz iplerde evde bulunan renklerinizle bunu da değerlendireyim derseniz farklı desen, yani güzel bir farklılık kattı patiğimize. Dilerseniz siz de böyle bu şekilde bir patik örebilirsiniz. Evet, şimdi size bunların haroşa örgüsünden devam edilen son kısmı 8 sırası sadece lastik, gerisi haroşayla örülen kolay bir bot modelimiz var. Çeyizliklere de çok güzel olur. Dilediğiniz yerlerde dilediğiniz şekilde örer giyebilirsiniz. Şimdiden örmek isteyen kardeşlerime kolay gelsin diyorum. Hazırsanız şimdi biz de hep beraber bunun tarifine başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İpim normal patiklik polo iplerden ip. Rengi böyle pembemsi bir ip. Siz de istediğiniz renklerden patiklik ip olması şartıyla her renk olabilir. Ama patiklik olsun ki sağlam olsun, biraz ayakta olduğu için dayanıklı bir ip olsun. Yani öbür ipler emeğinize yazık, çok çabuk eskiyebiliyor ayakta olduğu için. Şişimiz yine aynı 3,5 numaralı şişimiz var. Ve dikmek için de bir iğnemiz ve bir de makasa ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar, ben şimdi buraya alttan başlayarak, böyle alt tabandan başlayarak 100 ilmekle başlıyoruz. Bu tarafı tüm ayak boyunun tümü, yani 100 ilmek burası. Siz dilerseniz 4 ilmek artırarak, yani 4 ilmek artırdığınızda bir beden atlamış oluyorsunuz. Yani bu 37, 38 rahatlıkla oluşan, giyebilen bir kişi. Ama siz 39 örmek istiyoruz derseniz 4 ilmek, yani 104, 105 ilmekle başlarsanız da 39 numaralı ayaklara da çok güzel olur. Bu şekilde bu 38 veya 37 numaralı ayaklar için örülen patik ip ilmek tarifi. Evet canlarım, 100 ilmekle başladım. Bu şekilde 15 sıra ördüm. Yani şimdi ben size buradan başlangıcını yeni açan, bilen veya yeni örmek isteyen kardeşlerime şöyle kısacık tarif vereyim. Çünkü çok kolay. Bu şekilde ilmeklerimizi atıyoruz. Ve örgümüzden de her iki taraftan da üstten alarak şu şekilde örülen modele haroşa örgü diyoruz. Yani her iki taraftan da bu şekilde üstten alarak örüyoruz. Her iki taraftan da aynı bu şekilde örüyoruz. Bu şekilde canlarım, her iki taraftan da aynı bu şekilde örerek 100 ilmeğimizi böyle örüyoruz. Ama burada 100 ilmek yok, onu da söyleyeyim. Sadece ben burada tarifini vermek için, yani örgümüzü göstermek için, haroşa örgünün başlanmasını ve örülmesi için kısa az bir ilmek attım. Sayısını da bilmiyorum. Bunu sadece yani göstermek için, göstermek amaçla başladım ben. Ve videoyu daha fazla uzatmamak için, çünkü çok da kolay olduğu için, başka bir modelde olmadığı için ben size hemen daha önce hazırlamış olduğum 100 ilmeklik örülmüş haroşaya geçeceğim. Haroşa örgümüz bu şekilde. Ters yönünü çevirdiğimizde yine aynı ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi bu şekilde böyle yine aynı üstten alarak örüyoruz.
Her iki sıradan bir diş haroşa oluşuyor. Bunu tekrar hatırlatayım. Böyle bu şekilde kardeşlerim örüyoruz. Şimdi bu şekilde 15 sıra ördük. Yani şimdi şu ipimizin sol tarafımızda gelen kısmı, yani başlangıç ipimizin bitmiş kalan ipi solumuzda olduğu yön, bu yön örgümüzün ön yönüdür, ön yüzüdür yani. Ön yüzünden şöyle sayıyoruz ilk baştan haroşa dişlerimizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 tane haroşa dişimiz oluştu. 100 ilmeği başladık. Bu şekilde ördükten sonra şimdi orta kısmımızı, yani şu burun kısmımızı ayıracağız. Geliyoruz oraya. Tekrar yine haroşa olarak örülecek. Haroşa olarak da devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi buraya canlarım 48 tane haroşa ilmeğimi örüyorum. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ve 48. Şimdi bu ayakkabımızın yan tarafı oluyor. Bir 40 patiğimizin bir 48 de bu yan tarafında kalacak. Ortada 14 ilmeğimizi işlem yapacağız. Şimdi burayı unutmuyoruz. 48 ilmek burada kaldıktan sonra yine haroşa olarak şuraları sayarak yapalım birkaç sırasını. 14 ilmeğimizi yine haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. ilmekle ondan sonraki ilk ilmeği örgümüzün ön yüzünde olduğumuz için ipimizi öne alarak ters olarak bu ikisini birleştiriyorum. Kesiyorum demiyorum çünkü birleştiriyorum. Yani bunu bu tarafa burun olarak yediriyoruz. Çeviriyorum şimdi. Bu ilmeğimizin düz olarak burası direkt böyle düz gitmesi için şimdi ipimizi ön kısmına alarak bu ilmeğimizi de örmeden alıyoruz. Tekrar sayıyoruz. Haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. ilmeğimizi de ters yönünden ördüğümüz için ters yönünden de düz olarak kesiyorum burayı. İkisini birleştiriyorum yani. Bu şekilde. Şimdi yine dönüyorum. Evet. Örgümüzün ön yüzünde olduğumuz için ilmeğimi bu şekilde alıyorum ve ipimi arkaya atıyorum. Aradaki bu 14 ilmeği yine 3 oldu sayarak, birkaç sırasını sayarak takip edersek daha sonra zaten kendiliğinden ortaya çıkıyor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. ilmeğimi ipimi öne alarak ön yüzünden kesme yaparken ters olarak kesiyorum. Buraya sadece buralarına dikkat edelim. Bak, ters olarak kesiyorum. Çeviriyorum arka yüzünü. İpim önde kalıyor, arkada kalıyor. İpimi de örmeden alıyorum. Şurası bu şekilde direkt olarak düz gitmesi ve düzgün olması için örgümüzün burun kısmımızı, patiğimizin burun kısmını bu şekilde iki taraftan 14 ilmeğin iki tarafından keserekten tamamlayacağız. Tersinden keserken düz kesiyoruz. Ve alıyorum. Patiğimizin ön yüzünden keserken ters kesiyoruz. Sadece bu kesme işlemlerini iki yönünden kesmesi örgümüzün farklı olduğu yön.
Şimdi bak, ön yüzünden olduğu için ters olarak önüme ipini öne attım. Ters olarak birleştirdim. Ve patiğimizin iç yüzü oluyor bu. Evet, 14. ilmeğimle yine yanındaki ilmeği düz olarak kesiyorum. Patiğimizin iç yüzü, ters yönü yani. Şimdi çeviriyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Her kesme işlemi yaptığımız ilmek ikinci sefere örülmez. Bunu her zaman her yerde böyledir. Yani düzgün bir model burun olsun diye şuradaki kesimlerimizi, birleştirmelerimize dikkat edelim. Ön yüzünden ters olarak kesiyoruz. Arka yüzünden düz olarak kesiyoruz. Şimdi ters yönden olduğumuz için burayı düz olarak kesiyorum. Bu patiğimizin iç kısmı, şuradaki şu düzleri ben içe verdim. Aslında burayı hani patiğimizin ön yüzü de olabilir ama bundan ziyade bu şekilde, yani şu şekilde böyle durması daha hoş olduğu için ben bunu, bu kesimi dışa verdim. Bu içinden bak belli olan şu direkle yönleri iç kısma verdim. Yani şu kısımları patiğimizin içine verdim. Bu şekilde, şöyle bu şekilde güzel olan kısmını da dış tarafına çevirdim. Yani ön yüzünü yapmış oldum patiğimizin. Arkadaşlar bu şekilde keserekten kenarlara ayırmış olduğumuz 48 ilmeği 22 ilmeğe düşürünceye kadar bu şekilde kesme işlemine devam ediyoruz. Yani her iki taraftan da böyle kese kese, her iki taraftan da 22 ilmek kalıncaya kadar patiğimizin, yani ayağımızın üst kısmını, burun kısmını geçtik. Üst kısmına doğru, bileğimize doğru örüyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Ta ki dediğim gibi buradan 22 ilmek kalıncaya kadar bu şekilde keserek devam ediyorum ve daha sonra dönüyorum canlarım. Evet canlarım, burada şimdi şöyle burun kısmımızı da tamamlamış olduk. Yani 22 ilmek bu tarafta, 22 ilmek bu tarafta, 14 ilmeğimiz de bu tarafta kalmış oldu. Şimdi son ilmeğimi de kesiyorum. Bu şekilde kestim. Şurada 22 ilmeğimiz kaldı. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21 ve 22 ilmeğimiz kaldı. Ve şimdi başa haroşa olarak çıkacağım. Patiğimizin burun kısmını bitirmiş oluyoruz bu arada. Şimdi bilek kısmına geçiş yapacağız. Bu bilek kısmını da sakallı ip dediğimiz iple devam edeceğim bundan sonrasını. Artık modelimizin de şöyle ön yüzünü çevirelim patiğimizin. Böyle güzel bir ayağımızın ayak üst kısmı bu şekilde oluştu, güzel bir şekilde. Şimdi şu sakallı ip dediğimiz ipimize geçiyoruz bundan sonra. Hemen biraz şöyle uzunca bırakıyorum. Bu ipimi kesmiyorum, pembe ipimi. Çünkü az sonra tekrar lastik öreceğim. Yine bunu da bu şekilde tüm ilmeklerimizi birleştirerek artık bilek kısmını örmüş oluyoruz. Siz bu boyutu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Yani daha uzun isterseniz bu arayı, bu sakallı iple dediğimiz iple de uzunca da örebilirsiniz. İsterseniz 2 parmak, 3 parmak, ne kadar uzun isterseniz o boyutunuzu kendi boyunuza göre, yani istediğiniz boyuta göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben sadece bu kadar yaptım. Yani şu kısım, sadece şu kısım sakallı ip oldu. Burasını tekrar lastik olarak devam etti ve bu boyutu böyle kısa bir bot oldu. Siz uzun isterseniz şu arayı daha fazla uzatabilirsiniz.
Bu sizin kendi şeyinize kalmış artık, ne kadar nasıl severseniz öyle de yapabilirsiniz. Hatta 4 parmak da örebilirsiniz. İpiniz azsa, bu sakal ipiniz azsa benim gibi 2 parmak da yapıp bırakabilirsiniz. Ama değişiklik yok. Yine haroşa olarak o bütün ilmeklerimi ben birleştirmiş oldum. Kenarlardaki 22 ilmeklerimizi de içine koydum. Ortadaki 10-14 ilmeğimizi de tüm olarak artık her iki taraftan da haroşa örgü olarak bu şekilde örüyoruz. Evet canlarım, böyle bu şekilde öbür patiğimizin boyutuna gelinceye kadar her iki taraftan tüm ilmeklerimizi örüyorum ve dönüyorum. Evet canlarım, ben bu kadar ördüm. Yani eşiyle tabii ki aynı şeyde, boyutta olsun diye. Şimdi bu sakallı ipimizi bırakıyoruz. Altta bırakmış olduğumuz kendi düz ipimizi alıyoruz. Şöyle bir arada pay bıraktıktan sonra aynı ilmeklerimizi bir ters bir düz, bir ters bir düz olarak biraz da sıkı örerekten buraya lastik yapacağız. Yani burada hiç, şu kısmı ördükten sonra hiç kesme, artma hiçbir işlem yapmadık. Aynı ilmeğimiz, yani buradaki ilmeğimiz 60 ilmeğimiz olacak şimdi şu anda. Aynı 60 ilmekle devam ediyoruz. Bir ters bir düz olarak artık bilek kısmımızın lastik boyunu örüyoruz ve patiğimizi bitirmiş oluyoruz. Birazcık sıkarak burayı, hani bileğimize şöyle oturacak şekilde güzel bir patiğimiz olacak inşallah. Evet, tersimizden de yine aynı ilmeklerimizi bir düz bir ters, yani tersleri ters düzleri düz önümüze geldiği şekilde lastik boyumuzu da örüyoruz. Yani bu da şimdi bu 8 sıra olacak bu lastik örgümüz. 8 sıra, yani 4 bu tarafa gidiş 4 bu tarafa geliş. 8 sıra ördükten sonra kesiyoruz ve patiğimizi bitirmiş oluyoruz canlarım. Bu şekilde her iki taraftan da lastik işlemimizi örüyorum ve dönüyorum. Evet arkadaşlar, 8 sıra lastiğimizi de ördükten sonra artık botumuzun son sırasına gelmiş bulunuyoruz. Şimdi kesme işlemimizi yapacağız ve patiğimizi bitireceğiz. Bir tığ yardımıyla da yapabilirsiniz bu işlemi. Bu şekilde ilmeğimi tekrar takarak ben ördüğüm ilmeği ikisini birleştirerek bu şekilde kesme işlemimi yapıyorum. Her zamanki yaptığım bir işlem. Ve de çok da kolayıma geliyor bu örgü, bu yapmış. Siz dilerseniz tığla da kesme işlemini yapabilirsiniz. Burayı çok sıkmadan, çünkü ayağın gireceği bölge sıkmasın. Giyip çıkarırken çok da rahat bırakmayın. Şöyle bir bakalım, şöyle aynı bir ayarda kesme işlemimizi yapıyoruz ve en son dikiyoruz. Patik botumuz bitmiş oluyor canlarım. Hafiften sıkaraktan işlemimizi böyle yapıyoruz.
8 sıra lastik ördük. 9. sıramızda da keserek bitiriyoruz. Evet, son ilmeğimi de kestikten sonra buraya bir zincir çekiyorum ve biraz uzunca kesiyorum. İğnemizi buraya takıyoruz. Kestiğimiz ilmeği içinden geçirerek dikme işlemimizi de tamamladıktan sonra artık manken ayağımıza geçirip bir bakalım. Şu uzun ilmeği ipimle keselim. Evet, şu şekilde modelimizin ön yüzünden tutarak şöyle birleştirelim. Sıkı sıkı burayı. Buraya sıkı bir düğüm atıyoruz. Şu kenar ilmeğimizin şöyle katından da alarak, yani şu görünen orta buğday başağı gibi olan örgümüzün kenar kısmının içinden bir de o taraftan, bir bu taraftan alarak dikişimizi yapıyoruz. Örgümüzün ön yüzünden canlarım dikişimizi tamamlayacağız. Burası kıllı, yani sakallı olduğu için gözükmüyor ama görebildiğimiz kadarıyla diktik ve en son düz bölgeye çıktık. Şu her V'lerin içine atarak dikişimizi tamamlıyoruz. Şöyle her iki ucunu da birleştirerek aynı boyutta olması için bu şekilde dikişimizi tamamlıyoruz. Böylelikle güzel bir dikişimiz oluyor ve güzel bir patiğimiz de ortaya çıkmış bulunuyor. Birleştirdiğinde böyle güzel bir dikişimiz oldu. Şimdi en son patiğimizin alt taban kısmını buradan tekrar şöyle bir buradan yine bir buranın katından alarak, burası haroşa olduğu için bir bu kattan bir bu kattan dış kenarlarının katından birleştirerek dikiyoruz. Böyle güzel bir dikişimizi tamamlayıp dönüyorum canlarım. Dikişimizin iç kısmından da dikiştirerek dikiş işlemimizi de tamamlamış olduk bu şekilde. Evet, böyle güzel bir botumuz oluştu. Şimdi mankenimizi giydiriyoruz. Manken ayağımızı. Şöyle, evet, güzel bir patiğimiz oldu. Burnu da böyle çok güzel durdu. Bu şekilde patiğimizi çitlemiş olduk canlarım. Örmek isteyen kardeşlerime kolay gelsin. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler ve geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın canlarım. Güle güle.